Bu videoya tıkladın. Peki bu senin kararın mıydı yoksa kaderinin önceden yazılmış bir parçası mıydı? Olayı genişletelim. Hayatında yaptığın herhangi bir şeyin kararı sana mı ait? Yoksa çoktan atacağın her adım bir yerlerde ilahi ya da metafizik bir şekilde belirlendi mi? Kısaca sen bir kukla mısın yoksa gerçekten bu varoluşu özgürce deneyimleyen bir birey misin? Bugün birlikte bu sorunun cevabını bilim ve felsefe ışığında inceleyeceğiz. Ve aslında günümüzde herkes net cevapların bilimde saklı olduğunu sansa da gerçeğin çok daha farklı ve çok daha katmanlı olduğunu kader kavramının sırlarını çözerken birlikte keşfedeceğiz. Gerçeği Buluğa hoş geldiniz. Zihnin derinliklerindeki karar alma mekanizması 20. yüzyılın sonlarına kadar felsefenin ve dinlerin tekelinde kaldı. Ve pek çok inanç sistemi konunun derinliğini anlamadığı için bir zamanlar paganların sığ şekilde yaptığı gibi attığım adım bile kaderimde yazılı, başıma ne geldiyse takdiri ilahi diyerek çok daha derin bir olayı sığ bir teslimiyet ve sorumsuzluk kalıbına döktüler. Ta ki 1980'lerde Chicago'da dünyaya gelen nörobilimci Benjamin Linnet'in laboratuvarında gerçekleştirdiği o sarsıcı deneye kadar. Libet, felsefenin binlerce yıldır tartıştığı o basit soruyu laboratuvar ortamına taşıdı ve şu sorunun cevabını aradı. İnsan bir eylemi gerçekleştirmeye karar verdiğinde o otonom zannettiğimiz beyinde tam olarak neler oluyor? Libet'in 1983'te kendi ismini taşıyacak olan deneyinin düzeni aslında oldukça basitti. Deneklerden önlerinde hızla dönen bir saat kadranına bakarken kendi istedikleri herhangi bir anda tamamen işlerinden geldiği gibi bir düğmeye basmaları istendi. Bu esnada deneklerin beyin dalgaları EEG cihazıyla saniye saniye ölçülüyordu. Denekler düğmeye basma niyetinin zihinlerinde oluştuğu anı saat kadranındaki konuma bakarak Libet'e rapor etmek zorundaydılar. Sonuçlar ortaya çıktığında bilim dünyasına adeta bir bomba gibi düştü. EEG kayıtları kas hareketlerinden yaklaşık 500 milisaniye önce beyinde elektriksel bir hareketliliğin nörobilimdeki adıyla hazırlık potansiyelinin başladığını gösterdi. Fakat asıl kan donduran detay şuydu. Deneklerin düğmeye basma kararını bilinçli olarak aldıklarını bildikleri an kas hareketlerinden sadece 200 milisaniye öncesine denk geliyordu. Yani basit bir matematikle ortada devasa bir sorun vardı. Senin bilinçli benliğin ben şimdi düğmeye basacağım demeden yaklaşık 300 milisaniye önce beyin çoktan harekete geçmeye karar vermiş ve nörolojik hazırlıklara başlamıştı. Yani kararı veren biz değildik. Beynimizin içindeki karanlık bir mekanizmaydı. Biz sadece bu kararı sonradan öğreniyor ve sanki kendi seçimimizmiş gibi sahipleniyorduk. Bu bulgu özgür iradenin devasa bir illüzyon olduğu şeklinde yorumlandı ve akademik dünyada yeri yerinden oynattı. İnsanın bilinçli benliği adeta beyin adlı biyolojik makinenin aldığı kararları sonradan öğrenen, bunu ben seçtim diye rasyonalize eden zavallı bir halkla ilişkiler departmanına indirgendi. Libet her ne kadar veto hakkı gibi kavramlarla, yani eylemi son anda durdurma yetisiyle özgür iradeyi kurtarmaya çalışsa da ok yaydan çıkmıştı bir kere. Bilim, insanın kendi hayatının direksiyonunda olmadığını fısıldıyordu. Şimdi bilim deyince günümüzde onun da radikal inananları türediği için şunu belirtmekte fayda var. Bilim araştırdıkça gelişen, sorguladıkça gerçeğe yaklaşan bir kavramdır. Ve dikkat ederseniz sürekli dinamik bir biçimde değişir. Ta ki nihai sonuca varana kadar. Zaten bu sayede bilim bilimdir, bir dogma değildir. Ama günümüzde bilim bir şeyi açıkladığı anda göklerden inen emir gibi kabul edip ya bir durum belki öyle değildir diyen herkese saldıran bir grup oluştu. İşte benim ana akım dediğim salt maddi bilimsel yaklaşım ve onun yandaşlarının sistemi bu. Halbuki 50 yıl önce A denilen şey bugün çoktan değişe değişe D oldu, F oldu bile. Newton fiziğiyle artık bilim fiziği tamamen keşfetti, yeni bir şey kalmadı diyenler vardı. Şimdi kuantum fiziğiyle bildiğimizi sandığımız her şeyin temelde öyle olmadığı anlaşılmaya başlandı. Yani her daim açık fikirli olun. Bilimin bugün yok canım dediği şey yarın yine bilim tarafından net bir gerçeğe dönüşebilir. Ve gerçek bilim bu açık fikirli insanlar sayesinde ilerler. Küçük kamu spotumdan sonra devam edelim. İşin ilginç tarafı bu bilimsel sonuç en çok kimlerden destek gördü biliyor musunuz? Radikal İslam tarikatlerinden. Mesela erken dönem kelam okullarından ve Emevilerin maşalarından olan Cebriye, insanın hiçbir eyleminde özgür olmadığını, rüzgarda savrulan bir yaprak gibi sadece ilahi iradenin yazdığı kaderi yaşadığını savunurdu.
Tabii ki bu tarikat çoktan bitti gitti. Ama onun saçma düşüncesini devam ettiren daha pek çok tarikat işlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Ve tıpkı Cebriye'nin savunduğu bu bir nevi kukla insan modelini savunuyorlar. İşte ilk bakışta Libet'in sonuçları modern materyalist bir çerçevede tam da Cebriye'nin ilahi kaderciliğini biyolojik bir kaderciliğe çeviriyordu. Buna karşılık insanın eylemlerinin tek yaratıcısı olduğunu ve mutlak bir özgür iradeye sahip olduğunu savunan Mutezile ekolü için Libet deneyi açıklanması imkansıza yakın bir duvara dönüşmüştü. Ve herkes şunu sormaya başladı. Kaderimiz nöronlarımızın ateşlenme sırasına mı kodlanmıştı? Ancak karmaşa içinde geçen yıllardan sonra olaylar tam da bilim dünyasının özgür irade öldü diyerek kapıları kapattığı yerde değişmeye başladı. 2012 yılına geldiğimizde nörobilimci Aaron Schurger ve ekibi Libet'in deneyi üzerine inşa edilen bu deterministik dogmayı matematiksel bir modelle kökünden sarstı. Schurger, beyindeki nöral aktiviteyi yeniden inceledi ve ortaya bu karmaşık terimlerin ardında yatan gerçeğin aslında çok daha insani ve mantıklı olduğu sonucu çıktı. Schurger'e göre Libet'in bilinçaltı karar mekanizması olarak yorumladığı o meşhur hazırlık potansiyeli aslında beyinde önceden verilmiş gizli bir karar filan değildi. O beyinde her an zaten var olan kendiliğinden gelişen rastgele dalgalanmalardan yani nöral gürültüden ibaretti. Beyin karar verme eşiğine yaklaşırken bu rastgele dalgalar birikerek bir tepe noktasına ulaşıyordu ve eylem bu gürültünün belirli bir eşiği geçmesiyle tetikleniyordu. Yani beyin bilinçten gizli, kapalı kapılar ardında önceden karar almıyor. Hazırlık potansiyeli alınmış bir kararı değil, sadece motor sistemin o an harekete geçmeye ne kadar hazır olduğunu ve dalgalanmalarını yansıtıyordu. Schurger'in bu kritik keşfi, Libet deneyinin özgür iradeyi kesin bir dille dışladığı yöndeki aceleci ve dogmatik çıkarımları adeta yerle bir etti. Kısaca biz bir kukladan ibaretiz diyen radikal dinciler ve ilginçtir radikal bilimcilerin tezleri yıkılıp gitmişti. Neyse ki nörobilim insanın sadece biyolojik bir otomat olmadığını yavaş yavaş kabul edip geri adım atarken evrenin çok daha küçük, en temel yapı taşlarını inceleyen kuantum fiziğinde de algı sınırlarını zorlayan bir fırtına kopuyordu. İnsan beyninden çıkıp elektronların, fotonların ve atomların gizemli dansına baktığımızda sadece kaderin değil, bizzat gerçekliğin bile nasıl şekillendiğine dair bildiğimiz her şey baştan sona değişmek üzereydi. Ve işin ilginç tarafı bu sefer bilim, felsefe ve inanç binlerce yıl sonra yeniden birleşmek üzereydi. Uzun yıllar inandığımız ve bilimsel olarak kanıtlamış olmamıza rağmen makro dünyanın saat gibi tıkır tıkır işleyen kuralları mikroskobik kuantum alanlara inildiğinde tamamen çöker ve bildiğimiz her şeyi silip atar. Kuantum mekaniği bize evrenin önceden tahmin edilebilir, yazılmış bir senaryo olmadığını, aksine olasılıkların aynı anda var olduğu sonsuz bir deniz olduğunu söyler. Hatta Heisenberg'in belirsizlik ilkesi o katı determinizm tabutuna ilk çiviyi çakan çalışmadır. Ancak asıl bitirici darbe 2006 ve 2009 yıllarında John Conway ve Simon Cohen tarafından yayımlanan fizik dünyasını sarsan özgür irade teoremi ile geldi. Conway ve Cohen'in teoremi ilk bakışta iddialı bir felsefi argüman gibi dursa da aslında tamamen fiziksel eylemlere ve kuantum mekaniğinin matematiğine dayanıyor. Burada matematiğe boğulmadan meselelerin özüne inelim. Conway ve Cohen bir kuantum dolanıklılık deneyi kurguladılar. Eğer bir araştırmacı ölçüm yapacağı ekseni seçerken geçmişin veya evrenin daha önceki durumlarının bir fonksiyon olmayan özgür bir tercih yapabiliyorsa, ölçülen o kuantum parçacığının vereceği tepki de geçmiş bilgilerin bir fonksiyonu olamaz diyorlar. Yani eğer bizde zerre kadar gerçek bir özgür irade varsa, evrenin temel yapı taşları olan parçacıklar da belli bir seviyede özgürlüğe sahiptir. Parçacıkların ne yapacağı Big Bang anında evrenin kodlarına yazılmış filan değildir. Bu teorem ilk bakışta kader denilen o kavramı tamamen çürütüyor. Ama o konuya birazdan geleceğim. Modern fiziğe göre parçacıklar ancak gözlemlendikleri anda bir karar vererek durumlarını belirlerler. İşte tam bu noktada o meşhur gözlemci etkisi devreye giriyor. Çift yarık deneyi bir kuantum sisteminin onlara bakılana kadar hem dalga hem de parçacık olma ihtimallerini barındırdığını, ancak bir bilinç ya da ölçüm cihazı devreye girdiğinde bu süperpozisyonun çöktüğünü ve gerçekliğin tek bir duruma sabitlendiğini göstermişti. Ama burada işleri inanılmaz derecede tuhaflaştıran bir paradoks da var. Ya gözlemcinin kendisi de bir başkası tarafından gözlemlenirse ne olur?
Yani biz kendimizi gözlemci sanıyoruz. Ama peki bizi gözlemleyen bir güç de varsa? Evet, burada üzeri kapalı bir şekilde yaratıcı bir güçten bahsediyoruz. Nobel ödüllü fizikçi Eugene Wigner'ın 1961'de ortaya attığı Wigner'ın arkadaşı düşünce deneyi, kuantum mekaniğindeki ölçüm problemini bir adım öteye taşıdı. Senaryo şöyle. Wigner, arkadaşını dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir laboratuvara koyar. İçerideki arkadaş bir kuantum sistemini ölçer. Örneğin bir fotonun spinini. Ve net bir sonuç elde eder. Laboratuvarın içindeki o arkadaş için dalga fonksiyonu çökmüş ve kesin, objektif bir gerçeklik doğmuştur. Ancak laboratuvarın dışında bekleyen Wigner için durum hiç de öyle değildir. Kuantum kurallarına göre Wigner, içerideki arkadaşını ve kuantum sistemini henüz gözlemlemediği için arkadaşı hala bir süperpozisyon halindedir. Yani arkadaşı hem sonucu 0 bulmuş hem de 1 bulmuş olasılıkların birbirine dolanık birleşik bir halini yaşamaktadır. Wigner, laboratuvarın kapısını açıp arkadaşına sonucu sorduğu anda süper gözlemci olarak devreyi tamamlar ve sistemi kendi gerçekliğinde çökertir. Peki gerçekten gerçek olan gerçeklik kimin perspektifidir? Kapı açılmadan önce içeride kesin bir sonuç bulan arkadaşının mı? Yoksa kapı açılana kadar her iki ihtimalin de aynı anda yaşandığını matematiksel olarak ispatlayan dışarıdaki Wigner'ın mı? 10 yıllar boyunca sadece bir düşünce deneyi olarak felsefe ve fizik bölümlerinin koridorlarında tartışılan bu paradoks, 2019 yılında Massimiliano Proietti ve araştırma ekibi tarafından İskoçya'daki Heriot-Watt Üniversitesi'nde laboratuvar ortamında fiziken test edildi. Sonuçlar ise bilim dünyasında bir deprem etkisi yarattı. Kuantum mekaniğinin kuralları altında iki farklı gözlemci, birbiriyle tamamen çelişen ama her ikisi de fiziksel olarak doğru olan iki farklı gerçekliği aynı anda deneyimleyebiliyordu. Proietti ve ekibinin makalesindeki ifade son derece net ve ürperticidir. Eğer yerellik ve özgür seçim varsayımlarına bağlı kalırsak, bu sonuç kuantum teorisinin gözlemciye bağlı bir şekilde yorumlanması gerektiğini ima etmektedir. Yani her bilinç, her gözlemci kendi gerçekliğini evrenin dokusuna ilmek ilmek işliyor olabilir. Kısaca önceden belirlenmiş toplu kaderi filan geçtim. Her birimiz bu varoluşta bizzat kendi gerçekliğimizi, kaderimizi yazıyor olabiliriz. Bu devrimsel keşifler materyalist bilim anlayışını kökünden sarsarken ister istemez yüzümüzü insanlık tarihinin en kadim metinlerinde yer alan yaratılış ve kader algısına çevirmemize neden oluyor. Eğer gözlemci etkisi bir maddeyi dalgaya çeviriyorsa ve gerçeklik gözlemcinin perspektifine göre şekilleniyorsa, milyarlarca farklı gözlemcinin, sayısız Wigner'ın arkadaşının olduğu bu kaotik evren nasıl oluyor da çökmeden bir arada durabiliyor? Acaba tüm bu evreni dışarıdan izleyen, geçmişi ve geleceği aynı anda gözlemleyerek makro gerçekliği sabitleyen bir nihai süper gözlemci mi var? Yani inançların dediği gibi öncesi ve sonrası olmayan, her şeyi kapsayan, her şeyin ondan gelip ona döneceği, zamandan ve mekandan bağımsız bir yaratıcı güç gerçekten bilimsel olarak var mı? Modern bilim, evreni mekanik bir fabrikadan ziyade devasa bir olasılık bulutu, sonsuz potansiyele sahip uçsuz bucaksız bir kuantum alanı olarak tanımlıyor. Yani kuantum alan teorisine göre etrafımızda madde olarak algıladığımız her şey aslında her yerde var olan görünmez enerji alanlarının belli şekillerde uyarılmış, tezahür etmiş halleridir. Ancak bu kuantum denizinin somut bir gerçekliğe, belli fiziksel yasalara dönüşmesi için bir çökme anına, yani bilinçli bir gözlemciye ihtiyacı var. Tarihin karanlık sayfalarına doğru uzandığımızda Sümerlerin Nam yani kader ve Me evrensel yasalar kavramlarından tutun da Mısır'ın Nun ilksel kaos, sonsuz sular inancına, Hinduizmin sonsuz potansiyel düşünceyi sembolize eden Brahman'ından Taoizmin her şeyin parçası olan Taos'una kadar tüm kadim medeniyetlerde ortak bir yaratılış şifresi görürüz. Modern bilimin bugün laboratuvarlarda ulaştığı kuantum alanı dediği şeye atalarımız binlerce yıl önce sonsuz olasılık denizi demişlerdir. Yani esas yaratıcı güç. Wigner'ın arkadaşı deneyinin genişletilmiş 2019 versiyonunun bize kanıtladığı gözlemciye bağlı gerçeklik kavramı dinler tarihi ve özellikle tasavvuftaki vahdedi vücut ve alemi misal kavramlarıyla çok ciddi bir şekilde paralellik taşıyor. Şimdi tasavvuftan örnek vereceğim ama bunu sadece onunla sınırlı sanmayın. Sonuçta tasavvuf aslında Doğu felsefesiyle antik Yunan felsefesinin İslam alemine sunuluş tarzından ibaret.
Çünkü öbür ham halleriyle sunulduğunda ya sunanların başına çeşitli işler gelmiş ya da bilgi kabul görmemiş. Tasavvufta alemi misal, ki antik Yunan'da Platon buna idealar alemi der, soyut ve manevi olasılıkların fiziksel formda tezahür ettiği bir düzlem, bir boyut olarak tanımlanır. Eğer Piroetti'nin deneyi doğruysa ve her gözlemci kendi gerçekliğini yaratıyorsa, evrenin kendi başına mutlak ve katı bir fiziksel mevcudiyeti yoktur. Tüm olasılıklar aynı anda mevcuttur ve insanın gözlem eylemi bu olasılıkları fiziksel gerçekliğe indirgeyen yegane köprüdür. Ancak burada akılları zorlayan bir sorun ortaya çıkıyor. Milyarlarca farklı bilincin, kendi gerçekliğini yaratan milyarlarca Wigner'ın arkadaşının bulunduğu bu kaotik sistemde evrenin bir bütün olarak çökmeden işlemesini sağlayan dışsal, sabit bir referans noktası olmak zorundadır. Yani eğer Wigner laboratuvarındaki arkadaşını gözlemliyorsa, Wigner'ı kim gözlemliyor? Bu sonsuz gözlemci zinciri, evrenin tamamen dışında, zamandan ve mekandan bağımsız bir noktada duran kadiri mutlak bir gözlemcide son bulmak zorundadır. İşte dinler tarihinde isimleri ve sıfatları değişse de, özünde zamanın ötesinde yer alan hak yaratıcı, bu devasa kuantum sisteminin nihai süper gözlemcisidir. O sonsuz varoluş ve yok oluş döngüsünü, bütün zaman çizelgelerini tek bir an içinde gözlemleyen ve sistemi dışarıda tutan yegane yapıdır. Yapı kelimesini özellikle seçtim çünkü insanlar kadiri mutlak yaratıcı, Allah, Tanrı, artık ne denilirse densin, yukarıda oturan daha fiziksel bir oluşum düşünme eğilimindeler. Bu biliyorsunuz putperest tabiatımızın bir parçası. Anlayışımızın dışındaki güçleri anında tarih boyunca insanlaştırmışız. Düşünün, Kur'an'a bile gökte tahtında oturan Allah diye bu yazılmış. Halbuki yine aynı kitapta O diye bahsedilen ve tanımsız bir yaratıcı da geçmektedir. Cidden Kur'an'ın kitaplaştırılması süreci araştırılması gereken bir konu. Ama kimse oralı olmak istemiyor. Malum aradan 1400 yıl geçti ama İslam ülkeleri halen pek hoşgörülü değiller. Peki hepimizin merak ettiği o can alıcı soruya gelirsek, kader bunun neresinde? Eğer o nihai gözlemci her şeyi baştan sona gözlemliyorsa, hayatımız önceden yazılmış, bizim sadece tuşlarına basıyormuş gibi yaptığımız bir yazılım değil mi? İşte kuantum fiziğiyle eski bilgelikleri sentezlediğimizde ortaya çıkan cevap o kadar da sığ değil. Kuantum penceresinden bakıldığında kader, başı ve sonu kesin çizgilerle çizilmiş tek bir yoldan ibaret, önceden hazırlanmış bir video oyunu değil. Aksine kader, devasa ve dinamik bir kuantum olasılık denizidir. İslami terminolojideki külli irade ya da antik dinlerdeki o çatı pasif güç, yani yaratıcı irade, bu olasılık denizindeki tüm olası evrenleri, bizim yapabileceğimiz tüm olası seçimleri ve onların sonuçlarını aynı anda var eder ve bilir. Yani bu mutlak güç, bir yapay zekanın satranç tahtasındaki tüm hamleleri hesaplaması gibi ama sonsuz boyutlarda senin bütün ihtimallerini gözlemlemektedir. Ancak insan bir makine veya programlanmış pasif bir kod parçası değil. Yani sen, mutlak gücün yarattığı bu sonsuz dallanmalar arasında gezinen lokal gözlemcisin. Kendi özgür iradenle, yani Schrödinger'in bulduğu o bilinçli veto hakkı ve Conway'in kanıtladığı kuantum özgürlük sayesinde bu potansiyel dalgalardan birini seçerek onu kendi fiziksel gerçekliğine çökertiyorsun ve varoluşun vücut buluyor. Olayı basitleştirirsem, esas yazılım önceden yazılmış mı? Evet, varoluş o sayede meydana gelmiş. Ancak bu yazılım sadece bir sonu olan çizgisel bir kurgu değil. Bizim her adımda evreni yeniden şekillendirdiğimiz sonsuz olasılıklı, devasa bir açık dünya simülasyonu. Yaratıcı çatı güç ise oyunun sadece bir sonunun değil, senin o havuza atladığında yapabileceğin milyarlarca ihtimalin tamamını aynı anda bilmekte ve gözlemlemekte. İnsan hangi seçimi yaparsa yapsın, varacağı nokta yine o ana kurgunun, o büyük olasılık haritasının içindedir. Bu yüzden mutlak yaratıcının evrenin her anında sana fiziksel olarak müdahale etmesine gerek yoktur. Çünkü oyun alanı zaten onun gözlemi altındadır. Ve düşünülenin aksine yaratıcı bu oyuna müdahale ettiği an kendisiyle çelişir ve mantıken sistem çöker. İşte bu yüzden dünyada korkunç olaylar olsa bile bir müdahale olmuyor ve olmayacak. Bir müdahale oluyorsa da bu bilin ki esas çatı güçten değil, yine bu yaratılışın içindeki yaratılmışlardan geliyor demektir. Bunu anladığınız an gerçek inanç ile insan uydurması olanları da anında idrak edersiniz ve gerçek anlamda kaderinizin mimarı olduğunuzu kavrarsınız. Tarih boyunca peygamberler, felsefeciler ve bilgeler
aslında bize sembolik bir dille hep bu özgür irade ve seçimlerin önemini anlatmaya çalışmışlar. İnsanın kaderini kendi çabasına bağlayan o kadim felsefe tam olarak kuantum çöküşünü anlatır. Ancak yozlaşmış din sistemleri, tarih boyunca bu derin bilgileri yukarıda elinde sopayla bekleyen, her yaptığınızı yazan, canı sıkılınca kavimleri helak eden fiziksel bir tanrı figürüne indirgeyerek kitleleri korkuyla kontrol etmeye çalışmışlardır. Meselenin özü ise bundan çok daha derin ve insanın aklını başından alacak kadar gerçektir. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda, Libet'in beyin elektronlarından fırlayan o karanlık determinizm kabusunu bitiren Aaron Schrödinger'in biyolojik modelleri, fotonları bir laboratuvarda iki farklı gerçekliğe bölen Massimiliano Proietti'nin devrimsel deneyi, Conway'in özgür irade teoremi ve antik medeniyetlerin o her şeyi var eden sonsuz su, sonsuz güç mitleri hepsi tek ve muazzam bir noktada birleşiyor. İnsanoğlu etten kemikten ibaret edilgen bir izleyici. Evrensel bir tiyatroda repliklerini okuyan mekanik bir oyuncak veya biyolojik bir kader mahkumu değildir. İnsanoğlu, evrenin dokusuna doğrudan etki eden, seçimleriyle her an kendi gerçekliğini dokuyan aktif bir katılımcı, bir mikro gözlemcidir. Peki tüm bu bilgilerden sonra şu soruyu kendimize soralım. Ya sonsuz boyutların ötesindeki o kadiri mutlak yaratıcı güç, o çatı kavram, bu uçsuz bucaksız evreni sırf kendi varlığını insanoğlunun ve bütün yaratılanların gözünden, onların sınırlı ama özgür iradesiyle deneyimleyebilmek için var ettiyse? Ya binlerce yıldır aradığımız tüm o cevaplar gökyüzündeki uzak yıldızlarda, yerin altındaki antik lahitlerde veya dağların zirvesindeki gizli laboratuvarlarda değil de tam şu an senin bu bilgileri anlamlandıran ve bulunduğu gerçekliği çökerterek var eden bilincinin tam merkezinde yatıyorsa? İşte hepimizin yıllardır aradığı hakikatin ta kendisi, belki de asıl şimdi küçük gözlemci olan bizlerin esas gözlemci olan gücün gözleri olduğumuzun farkına varmamızla yeni başlıyor olabilir. Ben yıllardır antik bilgeliğin, inanç felsefesinin ve metinlerin günümüz modern biliminden ayrı ve saçma mitolojik antik çağ inançları olarak görülmesinden nefret ettim. Çünkü aslında bu örneklerde gördüğünüz üzere hepsi aynı kalıbın parçaları. Ancak birilerinin insanı salt materyalist bir tüketim robotuna döndürme çabaları yüzünden veya insanı sahte dinleriyle korkutup boyun eğdirme çabaları yüzünden bilim ve felsefe birbirinden kopartıldı ve ruhsuz bir bilim topluluğu olduk. Ben şahsen bunun bir gün biteceğine inanıyorum ve elimden geldiğince bu iki kavramın özünü size anlatmaya çalışıyorum. Ama şuna %100 eminim, bir gün gerçekten kadiri mutlak güç kavramını bize antik yazıtlar değil, kuantum fizik modelleri kanıtlayacak. Bunu önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde kesinlikle göreceğiz. İşte o zaman da varoluşu hem maddi hem manevi olarak daha dengeli, daha bilinçli deneyimleyeceğimize gönülden inanıyorum. Çünkü bunu başaramazsak bir geleceğimizin de olması pek mümkün gözükmüyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Konuyla ilgili merak ettiklerinizi yorumlarda kendi aranızda tartışmayı ve alakalı video başlıkları varsa da yine yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.